Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size les pronoms i et en'ı anlatacağım. Yani i ve en zamirlerini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi le pronom i ile başlayacağız. Sonra da en'a geçeceğim. Bu pronomlar yani bu zamirler çok kullanılıyor arkadaşlar Fransızca'da, metinlerde, diyaloglarda. Çok görüyoruz. Dolayısıyla size mantığını anlatacağım. Aslında zor bir şey yok. Karşınıza çıktığı zaman bu y ve a nedir diye merak etmeyin. Çok da basit göreceğiniz. Şimdi önce i ile başlıyorum. Şimdi örnek bir cümle verdim ben. Olivier habite à Tokyo. Il y habite dedim. Il y habite depuis 10 ans. Şimdi buradaki i nedir arkadaşlar? Şimdi fiilden kaynaklı bir a yönelme ya da bir mekan, bir bulunma hali veya bir yere yönelme olduğu zaman, yani yer açıkçası kısaca olduğu zaman ve söz konusu olduğu zaman kısaltmak için cümleyi ve tekrarı ortadan kaldırmak için Fransızca'da i kullanılıyor. Yani y dediğimiz. Şimdi Olivier habite à Tokyo cümle. Şimdi Olivier Tokyo'da ikamet ediyor, yaşıyor. Burada a Tokyo kısmı, yani habite a'dan kaynaklı ama burada a Tokyo kısmını kısaltıp tekrar etmeyi de kaldırmak için il y habite diyebiliriz. Il y habite depuis 10 ans diyebiliriz. 10 yıldır, 10 yıldan beri orada, yani Tokyo'da ikamet ediyor, yaşıyor. Buradaki i aslında a Tokyo kısmı arkadaşlar. Onu tekrar etmemiş oluyorum. Bir örnek daha vereceğim. Elle va au cinéma avec ses amis. Arkadaşlarıyla, yani o bayan olarak arkadaşlarıyla sinemaya gidiyor. Bakın burada o sinema kısmı elle y va avec ses amis de diyebilirsiniz. Yani tekrar etmek zorunda değilsiniz. Diyalog içerisinde elle y va dediğiniz zaman oraya gidiyor, yani sinemaya. Oradaki y o sinemanın yerine geçmiş oluyor. Yani aklınızda kalması için buradaki y işte y eşittir yer, mekan olarak kalsın. J'y suis et j'y reste. J'aime mon pays diye bir örnek cümle kurdum ben. J'y suis, oradayım. Et j'y reste ve orada kalıyorum. Yani buradayım ve burada kalıyorum. J'aime mon pays. Ülkemi seviyorum. Yani buradayım ve burada kalıyorum. Oradayım, orada kalıyorum. Ülkemi seviyorum. Mesela başka bir cümle daha. Bol örnekli böyle cümleler verdim ki iyice konu anlaşılsın diye. Pierre participe à la réunion. Bakın burada şimdi participe a fiili. Şimdi fiilden kaynaklı bir şeye katılmak, bir yere katılmak anlamı var. A geliyor. Yani A geldiği zaman hani bu fiillerle ya da bir yönelme, bir yere gitme, bir yerde bulunma hali, biliyorsunuz A kullanıyor. A ve de prepozisyonla ilgili dersimde de anlattığım gibi onu da isterseniz bir gözden geçirelim. Pierre participe à la réunion. Il y participe. Bakın Pierre toplantıya katılıyor. Oraya katılıyor, ona katılıyor demek için il y participe. İşte burada parantez içinde de anlattığım gibi y eşittir la réunion aslında. Ona katılıyor, yani toplantıya. Tekrar ortadan kaldırıyoruz. Şimdi olumsuz halini kısaca anlatacağım. Burada şimdi il y participe'in olumsuz hali il n'y participe pas. Bakın olumsuz ne pa'yı gördük. Aynı şekilde burada ne pa fiili ve o y'yi zamiri içine almış oluyor. Il n'y participe pas. Oraya katılmıyor anlamında bir olumsuzluk. Evet. Şimdi bir de fiilden tabii hani kaynaklı olduğu zaman da yukarıda bahsettiğim gibi onunla ilgili de gene birkaç örnek vereceğim. Fiille alakalı aynı zamanda. Mesela Pierre pense à ses examens. Pierre sınavlarını düşünüyor. Sınavları hakkında düşünüyor. Belki bir endişesi var falan mesela. Il y pense depuis un mois dedim. Evet, Pierre sınavlarını düşünüyor. Onları sınavlarını bir aydır düşünüyor. Onları, yani sınavlarını bir aydır düşünüyor. Sınavları hakkında düşünceleri var. Belki de endişeleri var anlamında ya da ciddiye aldığı için. Hazırlık yapacak çünkü. Penser a fiili var. Bir şey düşünmek anlamında, bir şeyi düşünmek anlamında. A prepozisyonuyla kullanıyor arkadaşlar penser, düşünmek fiili. Örnek ikinci cümle. Est-ce que tu vas en Turquie cette année? Bu sene Türkiye'ye gidiyor musun? Bakın burada va fiili var. Ali
Aller fiili nasıl kullanıyorduk? Aller à. Dolayısıyla burada gene fiilden kaynaklı bir durum var. Oui, j'y vais avec ma famille diye cevap veriyor. Bakın, est-ce que tu vas en Turquie cette année? Bu sene Türkiye'ye gidiyor musun? Karşıdaki de oui, j'y vais avec ma famille. Evet, oraya ailemle gidiyorum. Buradaki ye arkadaşlar en Turquie yerine geçmiş oluyor. Ora. Es-tu allé au Japon? Geçmiş zamanla bir cümle kuralım. Japonya'ya gittin mi? Oui, j'y suis allé l'année dernière. Evet, oraya geçen sene gittim diye cevap veriyor. Burada da bakın, şimdi y sesli bir harf oluyor. Dolayısıyla orada je y suis allé l'année dernière demiyoruz. Oradaki je'deki e'yi arkadaşlar kaldırıyoruz. Ona dikkat edelim. Sesli harf çünkü. Evet, burada bu sayfada ben yer yerine geçen mekan ya da yönelme bir yere gitme durumda kısaltmak için, tekrarı önlemek için, çünkü cümlelerde sürekli aynı kelimenin tekrar etmesi sıkıcı oluyor ve boşu boşuna cümleyi uzatmış oluyorsunuz. Dolayısıyla kestirmeden anlatmış oluyorsunuz bu y zamiri sayesinde. Evet, devam ediyoruz. Şimdi de en pronounu zamirini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi en zamirinden bahsedeceğim. Kısaca arkadaşlar, en zamiri Türkçe'de ondan anlamına geliyor. Miktarı belli olmayan şeyler için kullanılıyor. Bir şey istiyorsun, evet ondan istiyorum tarzında, veya bazı fiiller var, de prepozisyonu alan fiillerde onu çağrıştırdığı zaman onu kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi Türkçe'de belki bazı cümlelerde tekrar belki çok rahatsız etmiyor bizleri. Çok tekrar yapabiliyoruz ama Fransızca'da çok rahatsız oluyorlar tekrardan. Dolayısıyla bu i ve am zamirleri arkadaşlar tekrarı ortadan kaldırmak için icat edilmiş diyebilirim tabiri caizse. Dolayısıyla burada ondan anlamına geliyor. Bir şey istiyorum, ondan istiyorum, bir şey içiyorum, ondan içiyorum anlamında. Veya işte bu de prepozisyonu alan fiiller olduğunda onu kullanıyoruz. Şimdi örnekler vereceğim. Şimdi bu fiillerden bazıları bir avoir besoin de, bir şeye ihtiyaç duymak, avoir envie de, bir şeye canı çekmek, bir insanın bir şeye canı çekmesi, parler de, bir şeyden bahsetmek, rêver de, bir şeyi hayal etmek, s'occuper de, bir şeyi hakkında ilgilenmek. Şimdi est-ce que tu veux du thé sorusu var. Çay istiyor musun? Oui, j'en veux, merci diyor. Evet, istiyorum. Yani ondan istiyorum, çay istiyorum. Merci, teşekkür ederim diyor. Vous avez envie de chocolat au lait? Soru. Çikolatalı süt istiyor musunuz? Oui, nous en avons envie. Evet, ondan istiyoruz. Yani belirsiz bir miktar var ve içilebilen, kullanılabilen bir miktar ama belirsiz. Bir de bahsedilen bir şey de olduğu zaman evet ondan bahsediyoruz, ondan konuşuyoruz anlamında da kullanıyor. Örnek, vous parlez de la dernière visite du ministre. Yani vous parlez de la dernière visite du ministre. Son bakanın son ziyaretinden mi bahsediyorsunuz? Yani bakanın son ziyareti hakkında mı konuşuyorsunuz gibi bir soru var burada. Burada da olumsuz hali non, nous n'en parlons pas. Hayır, ondan bahsetmiyoruz. Buradaki en arkadaşlar işte la dernière visite du ministre'in yerine geçen kısmın yerine geçiyor aslında tekrarı. Mesela vous avez envie de chocolat au lait? Oui, nous en avons envie. Buradaki en işte şokola au lait yerine geçmiş oluyor. Est-ce que tu veux du thé? Çay istiyor musun? Oui, j'en veux, merci. Buradaki en işte bu du thé kısmının yerine geçmiş oluyor. Çay, ondan, miktar belirsiz, belki bir bardak, belki 2 bardak. Son bir tane bir cümlemiz var burada. Tu as besoin d'énergie. Yani tu as besoin d'énergie. Yani enerjiye ihtiyacım var. Oui, c'est vrai. J'en ai besoin. Evet, c'est vrai. Doğru. İhtiyacım var. Neyden? Enerjiye ihtiyacım var. Ondan ihtiyacım var. Evet. Besoin d'énergie. Burada enerji kısmı, besoin de kısmı olduğu için oui, c'est vrai, j'en ai besoin diyor. Evet, ona ihtiyacım var anlamında. Şimdi burada
il y a, il n'y a pas, il n'y a plus. Bunları hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Il y a var, il n'y a pas yok, il n'y a plus artık yok. Vardı da artık kalmadı anlamında. Burada da gördüğünüz gibi Y kullanıyor. Buradaki Y kullanıyor. Yani bir şeyden var anlamında kullanılıyor. Ama buradaki o yer, mekanla alakası yok arkadaşlar. Burada sadece bu Y'in ne gibi hani başka hangi mecralarda, hangi tip cümlelerde kullanıldığını da örneklendirmek için yazdım bunu. Dolayısıyla hani bu durumlarda da karşılaşabiliyoruz bu Y ile. Evet, şimdi devam ediyoruz. Sonra da son sayfamızda bitireceğim dersi. Şimdi bu sayfada şunu anlatıyorum. Dikkat işareti koydum arkadaşlar. Şimdi pour les personnes on utilise les pronoms toniques et non le pronom en. Burada ne söylüyorum? Şahıslar için, kişiler için en kullanmıyoruz arkadaşlar. Pronom tonik yani lui, moi, toi biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Onları kullanıyoruz. Örnek, vous parlez de votre ami d'enfance. Çocukluk arkadaşınız hakkında mı konuşuyorsunuz? Onunla ilgili mi bir konuşma yapıyorsunuz? Oui, nous parlons de lui diyoruz arkadaşlar. Oui, nous en parlons falan denmiyor arkadaşlar. Nous parlons de lui diyoruz. Lui, o. Pronom tonik olmuş oluyor işte bu lui. Moi, toi, lui. Bunlar pronom tonik. Vous parlez du nouveau client. Bakın yeni müşteri hakkında mı sohbet ediyorsunuz ya da onun hakkında mı konuşuyorsunuz? Oui, nous parlons de lui. Burada da de lui söylememiz gerekiyor. O şekilde belirtmemiz gerekiyor. Nous en parlons olmaz. Şimdi burada en'ın diğer bir kullanımı var. En peut remplacer un lieu s'il est introduit par de. Mesela gelinen yer de olduğu zaman mesela fiilden kaynaklı. Vous revenez de la piscine. Havuzdan mı geri dönüyorsunuz? Yani havuza gittiniz ve oradan geri dönüyorsunuz anlamında bir soru. Oui, nous en revenons. Evet, oradan dönüyoruz, oradan geliyoruz anlamında bir cevap var burada. İşte burada en arkadaşlar bir yerden gelindiği zaman işte venir de anlamında fiilden kaynaklı. Burada bakın revenir de yani fiili de ile kullanılıyor. Bir yerden gelinen yer, mekan söz konusu olduğunda da en kullanılıyor. Oraya dikkat edelim. O nedenle bu sayfada attention işareti, dikkat işareti koydum. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi çok zor bir konu değil. Sadece biraz dikkat etmemiz gerekiyor kullanırken ki karşı taraf bizi yanlış anlamasın. Fransızca'da tekrar sevilmiyor arkadaşlar. Aynı kelime çok tekrar ettiği zaman sıkıcı geliyor ve kompozisyonlarda, metinlerde ve konuşmalarda da karşı taraf sıkılabilir. O nedenle bunlara alışın. Okurken de, yazarken de, konuşurken de alışın. Evet, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki derste diliyorum.